Anne şu anda yediği dalı yukarı taşıdı. Keşke size yıldızları gösterebilsem. Gökyüzü. İnanılır gibi değil. Nereden görüyorlar küçücük kuşu? Gözleri de parlamıyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bakın neredeyim? Burası Kinabatangan. Hala Borneo adasındayım. Daha da böyle derinlerine doğru girdik. Nehir boyunca burada yerleşim yerleri var birkaç bölgede. 3 günlük bir tur aldık. Bir önceki videoda bahsetmiştim. En son Sepilok National Park'ını gezmiştik. Ve demiştim ki çok şahane bir yere gideceğiz bir sonraki videoda diye. 2 saatlik yaklaşık bir yolculuk yaptık. Otel bizi aldı. Burada turlar düzenliyorlar. Farklı acentalar var. Nasıl oluyor hepsini anlatacağım. Ama şimdi gelin önce saat 4 ve tekne turumuz var. Ve işte Kinabatangan Nehri karşınızda. Başlıyoruz. Önce akşamüstü tekne turumuz var. Sırayla hepsini zaten göreceksiniz. Şimdiden anlatmayayım. Ya herkes burada toplanmış gene. Bir şey var belli ki. Acaba ne göreceğiz? Görebilecek miyiz? Bayağı içeri kadar girmişler. Nedir? Ne sizce? Aa, fil. İlk defa doğal ortamında görüyorum filleri. Hep böyle turistik geziler için üstüne bindirsinler insanları diye falan böyle kapalı yerlerde denk gelmiştim. O kadar güzel bir duygu ki. Hep beraber izliyoruz. Çok güzel ya. Maymunun başka bir türlüsünü görüyoruz.
zoomlayıp çekmeye çalışıyorum ama bir yandan da bot sallanıyor ya, çok zorlanıyorum. Görüntü çok iyi çıkmıyor olabilir. Kusura bakmayın. Birazdan timsah göreceğiz. Hazır mıyız? Ben görüyorum da biraz yaklaşalım. Siz de göreceksiniz. Ağacın dalının üstüne bakmanızı istiyorum size. Uf. Dev kertenkele, evet. Timsah değil arkadaşlar. Burada da fil var. Geri çekiliyoruz. Sinirlendiler, üstümüze doğru geliyorlar çünkü. Tamam. Peki gidiyoruz. Kızmayın. Çaresiz bir şekilde karşıya geçmelerini bekliyoruz hala. Geri geri yavaş yavaş gide gide. Ama hareket etmiyorlar. Yani böyle milim milim gidiyorlar. Hala bir kesin bir durum yok. Geçmediler. Yola devam ediyoruz. Tüh. Ne güzel yerde oturuyor, gün batımı izliyor ya. Ay da çıktı. Şimdi indik. Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. 6,5 oldu saat. Ondan sonra da gece turumuz var. Gece orman apayrı oluyor. Bambaşka hayvanlar, yani umuyorum göreceğiz. Ve çıktık. Gece avına çıktık arkadaşlar. Haydi gazamız mübarek olsun. Keşke size yıldızları gösterebilsem. Gökyüzü. Ah. Böyle çalıların içine girdik gene. Gölgemiz de gözüküyor. Ay tepemizde. Küçük bir kuş gene rengarenk. İnanılır gibi değil. Nereden görüyorlar küçücük kuşu? Gözleri de parlamıyor. Akıl alır gibi değil ya. Helal olsun.
Yine başka bir rengarenk kuş. Başka bir kuş daha. Dibine kadar yanaştık şu anda. Yani elimle tutsam tutacağım. Bu ne? What is this? Ah, it's 4 birds. Ha, four birds. Okay. Hummingbirds, yes. Okay. Yan yana duran 4 kuşmuş, yaratık gibi gözüküyor. Bambaşka bir şey sandım. Sibet deniz yarasası demek. Bilemedim bu hayvancağızı. Dev bir yarasa var. Gördüğüm en büyük yarasa. Demin bir uçtu tepemizden, inanamazsınız. Wow. Lemur or flying lemur. Yeah. They have two different colors. The bridge, especially for the orangutan. That's why they make a bridge for the orangutans cross. Orangutan they cannot. Sabah turumuzu da tamamladığımıza göre şimdi size neredeyiz, nasıl geldik buraya, o turlarla ilgili falan bilgi vereceğim. Borneo adasını tekrar bir görelim. Nerede harita üzerinde? İşte burada Kitankanabalu dediğimiz bu nehir boyunca pek çok tesis var. Buralarda gelip konaklayabiliyorsunuz ve yağmur ormanı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Buraya gelmek için de birkaç alternatif var. Yakınlarda havaalanı var. Oraya direkt uçakla Kuala Lumpur'dan gelebilirsiniz. Veya bizim yaptığımız gibi Kuala Lumpur'dan Kota Kinabalu'ya, yani adanın batısına geçebilir. Oradan otobüsle bu taraflara ulaşabilirsiniz. Burada şöyle alternatifler var. Yani isterseniz online uygulamalar üzerinden otel ayarlayabiliyorsunuz. Pek çok tesis var dediğim gibi. Ya da acentalar üzerinden bir gece 2 gün ya da 2 gece 3 gün olmak üzere paket turlar ayarlayabiliyorsunuz. İçinde bizim yaptığımız gibi gündüz tekne turu, gece tekne turu, orman yürüyüşü vesaire, işte yemekler falan, her şey dahil turlar oluyor.
Benim yaptığım şöyle oldu. Google Maps'e girdim. Civardaki bu nehir boyunca bütün tesislerin telefon numaralarına bakıp neredeyse 20 tesise falan mesaj atmışımdır. Bir tanesinden çok iyi fiyat aldım. Çünkü arada acenta yoktu. Direkt otelle görüşüp paketi ayarladım. Böyle bir durum arkadaşlar. Çok daha lüks yerler var. Of, yani kaç katlarınca fiyatları olan tesisler de var. Enfes gözüküyorlar. Tabii ki bizim bütçemiz buna yetmediği için daha böyle hostel tadında bir yerde kalıyoruz şu anda. Bak şimdi geldi gene yanıma. Hey. Maymun kovalıyorlar, çok şekerler. Etrafta maymunlar oluyor. Sabah varlardı, böyle ağaçların tepesinde seke seke geziyorlardı. Burada sel oldu yakın zamanda, o yüzden bazı tesisler kapalı ve çok çamur ve çok fena durumda olduğu için de orman içindeki yürüyüş olan gündüz gece turların içinde böyle paketler dahil oluyor. Onlar dahil değil, yapamayacağız. Onun yerine ekstra gece turu önerdiler, onu yapacağız. Hava çıldırdı. Aç. Wow. Anne de hareketlendi şimdi. Anne şu anda yediği dalı yukarı taşıdı. Hem yavrusunu besliyor hem kendi yiyor. Borneo Adası'ndan ayrılma vakti geldi arkadaşlar. Burası inanılmaz özel bir yer. Umarım bir daha gelebilirim. Adayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Burada pek çok hala kabile yaşıyor ormanın derinliklerinde. Buralara hiç değinemedik. Bu kabileleri hiçbir fırsatım olmadı, gidip göremedim. Ama videonun sonuna onların özel bir, yani o kabilelerden birinin özel bir dansını koyacağım size. Denk geldim Kota Kinabalu'da. Hatta beni de aralarına aldılar. Maalesef birçoğu her zaman olduğu gibi azınlıkların uğradığı gazaba uğruyor ve yerlerinden ediliyor. Ama hala direnenler, hala orada yaşamaya çalışan bir takım kabileler var. Direndikleri şey de bahsettim aslında. Bu palm oil yüzünden bütün ağaçlar, orman katledildiği için sadece hayvanlar değil, orada yaşayan yerel halk da zarar görüyor. Çünkü avcılıkla besleniyorlar. Oradaki orman geçim kaynakları. Birçoğu eşlerine, çocuklarını bırakıp büyük şehirlerde iş aramaya gitmek durumunda kalmış. Çünkü artık aç kalıyorlar. Yine para uğruna hükümetlerin insan haklarını hiçe sayması, doğayı katletmesi. Yani hep aynı döngü, hep aynı şey. Dünyanın her yerinde ve her dönem. Şekli değişiyor sadece. Ama benim burada değinmek istediğim biraz daha şu galiba. Yani beni biraz daha düşündüren. Herkes etrafında sadece kendi gibi düşünen insanları görmek istiyor. Sadece kendi gibi yaşayan insanları görmek istiyor. Yani o kabilenin o şekilde yaşıyor olması ona batabiliyor mesela. Ya da o kıyafetle etrafında geziniyor olması, farklı bir dil konuşuyor olması ona batabiliyor mesela. Kendi toprağından, kendi yerlisi, kendi halkı, dışarıdan gelmiş, göç etmiş birisinden de bahsetmiyor. Ve bireylerin bu şekilde başkasının fikrine, yaşam hakkına tecavüz ediyor olmasının sonucunda bireylerin seçtiği devlet adamları da benzer hareketleri yapıyor. Sonuçta insan, çok bir farkı yok. Bireysel olarak bir bakın bakalım ya, etrafınızdaki insanlara, farklı yaşam tarzlarına ne kadar toleransınız var, ne kadar anlayış gösterebiliyorsunuz. Çünkü ben kesinlikle aksini yaşıyorum. O yüzden toplumdan uzak olmak, böyle göçebe yaşamak, insanların hayatlarına belli bir süre dokunuyor olmak,
O güzellikleri yaşamak, görmek, kötülükleri de paylaşmak, yani acılarını da paylaşmak ama sonrasında devam etmek. Benim için yaşanılabilir yaşam şekli bu. Sanırım toplum olmanın zorlukları bu bahsettiğim şeyler. Belki ileride bir ütopya, ya belli olmaz. Belki ulaşılır bu güzel düzene. Ben ömrüm boyu, yani benim ömrümün yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden de böyle sakin kendi yaşamımda devam etmek en güzeli diye düşünüyorum. Herkese akıl sağlığı, ruh sağlığı diliyorum arkadaşlar. Gönlünüzce olsun her şey. Öpüyorum. Bay bay.